Herkese tekrardan merhabalar. Ben Huri. Huri Tek Mutfak'ta kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Lahanayı bu şekilde kesin ve süt dökün. Sonuç gerçekten şaşırtan bir lezzet. Tarifimize hemen başlayalım. Yıkanmış orta boy lahanayı videodaki gibi keserek oyalım. Kök kısmını oyarak çıkardım. Büyük bir tencereye alalım. Üzerine 1 su bardağı süt ekleyelim. Tencerenin yarısına gelecek şekilde su ile dolduralım. Kapağını kapatarak haşlamaya bırakalım. İç harcı için 2 adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Geniş bir tencerenin içine alarak bolca zeytinyağı ile kavuralım. Kokusu çıkan kuru soğanların üzerine 2 su bardağı pirinç, 1,5 tatlı kaşığı tuz, sürekli karıştırarak pirincimizi kavuralım. Pirinçler topak olduktan sonra yarım çay bardağı soğuk su ekleyelim. Hızlıca karıştırarak kapağını ve altını kapatarak demlenmeye bırakalım. Evet, lahanamızı kontrol edelim. Yumuşayan yaprakları alabiliriz. Evet, yumuşayan lahanamı ters çevirdim. Fazla suyunu süzerek geniş bir tepsinin içine alarak soğumaya bırakıyorum. Soğuttuğumuz iç harca bir demet maydanoz ve taze nane kullandım. Karabiber, pul biber, kuru nane karıştıralım. Evet, yaprakları ayıralım. Kısımlarını keserek çıkartalım. Lahana yaprağını ortadan keselim. Damar kısımlarını keserek alalım. Kenar kısmına iç harcı uzunlamasına yayalım. Evet, videodaki gibi sararak gül börek şeklinde şekil verelim. Sert kısımlar varsa keserek alabilirsiniz.
Videomu izlerken buraya kadar geldiyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, lahanaların bir kısmını gül böreği şeklinde, bir kısmını klasik olarak sardım. Dilediğiniz şekilde sarabilirsiniz. Kısmını da muska şeklinde sarıyorum. Evet, hızlı bir şekilde iç harcım bitene kadar sarma işlemine devam ediyorum. Evet, iç harcımın hepsi bitti. Lahananın kök kısımlarını tencerenin alt kısmına alıyorum. Üzerine gül böreği şeklinde sardığım lahanaları yerleştiriyorum. Evet, sırasıyla tüm lahanaları tencereye yerleştirmeye devam ediyorum. Yerleştirirken yumuşaklığına göre yerleştirebilirsiniz. Daha sert yaprakları alt kısma alırsanız daha lezzetli, yumuşak, tam kıvamında bir sarma pişirmiş olursunuz. Bir buçuk tatlı kaşığı tuz serpelim. Tencerenin yarısına gelecek şekilde soğuk su gezdirelim. Kapağını kapatarak ocağın üzerine alalım. Kaynayana kadar yüksek, daha sonra kısık ateşte pişirmeye bırakalım. Suyu azalan, yumuşayan lahanalarım üzerine hazırladığım tartılı yağı bolca gezdiriyorum. Yağı gezdirdikten sonra kapağını kapatıyorum. 3-4 dakika daha pişirmeye bırakıyorum. Evet, lahanam pişti. Altını kapatıyorum. Artık yemeğe, servise hazır. Lahana sarması 1 bardak sütle
Muhteşem, şaşırtan bir lezzet aldı. Mutlaka deneyin. Sanki lahana sarması değil, börek tadında. Doyurucu, muhteşem bir sarma tarifi. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Evet, artan lahanaları doğruyorum. Artan lahanalarla değerlendirme yemeği yapalım birlikte. Bir adet kuru soğanı yemeklik olacak şekilde doğruyorum. Tencerenin içine alarak bol zeytinyağı ile kavurmaya bırakıyorum. Kokusu çıkana kadar kavuralım. 1,5 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Evet, asidi çıkana kadar kavuralım. Yeteri kadar kavrulan soğanların üzerine doğradığım lahanaları ekliyorum. Bir iki dakika birlikte kavuralım. Üzerini geçecek kadar su ile dolduralım. 2 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı şeker ekleyelim. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatarak yumuşayana kadar haşlamaya bırakalım. Evet, lahanalarım yumuşadı. Üzerine küçük bir kase yıkanmış pirinç ekliyorum. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatalım ve pirinçler yumuşayana kadar pişirme işlemine devam edelim. Evet, kapuska yemeğim hazır. Şeker gibi çok lezzetli oldu. Ekmeğe banmalık muhteşem bir akşam yemeği. Deneyecek olan herkese kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Kolay gelsin herkese.